Gençlik rüzgarı Bodrum'dan esiyor. Efendim konuğumuz protez uzmanı, diş hekimi Doktor Melih Şengül. Protez uzmanı özellikle söylüyorum çünkü 5 senelik doktorluktan sonra 7 sene daha okumak gerekiyor. Diyelim söyleyelim mi söylemeyelim mi? Nasıl söylemezsin diyor bana Melih. Diyor ki 7 sene var üstüne onun. 12 sene mi yani? Evet 12 sene üniversite gitmiştim. Hiç doktor falan olamam ben. Çok zor. Ya şöyle, ya gerçekten alanında uzmanlaşmak kolay bir şey değil. Yani onun detayına inmek çok daha zor. Sen bir de yenilikçisin, eğitimler veriyorsun, seminerler, bitmiyor öğrencilerin var, Allah Allah. Yani çünkü Seviyorsun öğrenmek demek dediğin ki. şey bir hiç ömür boyu bitmeyecek bir şey. Diyorum ki şu diş gıcırdatma, diş sıkma çok güzel konuştuk. Üstüne öneriler verdik. İşte dedik hani enjeksiyon olabilir, şey olabilir, ne bileyim neydi onun adı? Araya plaka. Splint plak gibi gece plağı vesaire. Plaklar yapılabilir dedik. Ama daha kalıcı, daha böyle estetiksel bir şey istiyor olsam, daha güzel duran, devamlı başka ne yapabiliriz? Diş gıcırdattım, dişlerimi mahvettim ben. Şimdi artık güzel gülüşlü, güzel dişleri kapanan, aynı zamanda sağlıklı bir insan olmak istiyorum. Ya işte bak burada biz kapanış dedik ya, bu kapanışı biz birkaç şekilde değerlendirmemiz lazım. Biz hep dişlerimizi ısırarak kapattığımızdaki o kapanışı baz alıyoruz diş yaparken. Ama oysa ki o statik ve durağan bir an oluyor o kapanış anına baktığımız zaman. Yani ağızdan alınan ölçüler, model üstünde diş yaparken onlara durağan bir anı temsil ediyor. Oysa ki hiçbir zaman öyle değil. Hep dinamizm var ağızda. Tabii. Konuşurken bir hareket ve bir ilişki var. Yani çeneler arası ilişkisi arasındaki ilişki sadece o kapanmadan ibaret de değil. Orada sürekli bir ilişki var. Konuşurken, yemek yerken. Mesela yemek yerken biz böyle dıştan içe çiğneriz biliyor musun? İçten dışa çiğnemeyiz. Hiç düşündün mü bunu? Yani bu tarafta yemek varken dıştan içeri gelir. Evet. Hep dıştan içeri gelir. Hiçbir insan içten dışarı çiğnemeyiz. Yapmaya çalışıyorum, ağzım burnum yamuldu. Evet. Neden biliyor musun mesela? Neden? Niye öyle? Çünkü içten dışarı çiğneseydik yemekler hep dışarı doğru giderdi. Şimdi bütün bunu dişlerin birbiriyle ilişkisini tam etkin bir şekilde bunları hesap ederek yaptığımız zaman gerçekten biyolojiye uygun, o yaratılmış olanın, doğanın verdiği ideal, en iyi hastamıza vermeye gayret ettiğimiz zaman o detaylar üzerine yoğunlaşmak lazım. O yüzden yıllarca böyle eğitimler vesaire üstüne bir şeyler katmakla geçiyor hayatımız gerçekten. Ama şunu söyleyeyim, biz diyelim diş yapacağız. Şimdi onu soracağım yani. Düzleşmişse ona biz yatay çiğneme paterni diyoruz artık. Yani o kişiler artık çiğnerken biraz böyle dişler birbirine hep sürtüyor ve yatay çiğneme bir patern oluşturuyor. Yani biz kayıt alıyoruz ya, hani diyelim gelmiştin mum ısırtıyoruz, bir şey ısırtıyoruz. O durağan bir şey. Bir de dinamik bir şey var. Dinamik kayıtlar alabiliyoruz artık. Son yıllarda cihazlara bağlıyoruz. Çenenin hareketlerini de ekran üzerinde o dinamizmini takip edebiliyoruz ve kayıt ediyoruz. Evet. Bu nasıl oluyor dedin? Özel aletler mi var? Sensörler bağlıyoruz mesela çeneye, alt çeneye, üst bağlıyorsunuz. çeneye sensörler bağlıyoruz. Dolayısıyla o çene hareketleri yapılırken, çiğnerken mesela bu çene noktasal mı kapanıyor? Yoksa artık aşılmış ve yatay mı çiğniyor? Yani dikey çiğneyerek mi kapanıyor, yatay çiğneyerek mi kapanıyor? Ağzımız fonksiyon görüyor. Bu niye önemli biliyor musun? Normalde dişlerimizin ilk sürdüğü halleriyle, o genetik formlarında ideal halleriyle dişlerimiz aslında dikey çiğneme yapıyor. Kapanıyor. Nokta bir yerde kapanıyor. Hiç öyle yatay sürtme hareketi yapmıyor. Bu zamanla dişler aşındıkça oluşan bir şey. Dolayısıyla dişler aşındıktan sonra diyelim dümdüz olmuş dişler ve biz oraya bir şey yapacağız. Estetik bir şey yapacağız. Hastamızın estetik bir beklentisi var. 2 tane yolumuz var. Ya o yatay çiğneme paternini devam ettirecek şekilde bir diş formlarıyla koruyucu, dişlerin kırılmasını engelleyecek şekilde o durumu yani statükoyu koruyacak şekilde diş yapmak. Bir yol bu. Bir yolda bunu başa döndürecek şekilde dişleri aşınmamış formlarına getirecek şekilde tedavi etmek. Bu sadece dişleri yapmak tedavisi değil. Yani hem fonksiyonel olacak hem de estetik olacak İkisi şekilde. de fonksiyonel olabilir ancak orada
yani aşınmamış diş formuna getirmek, biyolojiyi taklit etmek oluyor. O zaman o Daha mı iyi peki o? Tabii yaratılmış tercihin o mu? evet, çünkü gıdaları daha iyi Ya parçalarsın. beğenmiyorsa aşınmamış Eklem dişlerini sağ- peki, o zaman onu daha bir estetik hale getiriyoruz. Değil mi? Evet, mutlaka tabii ki canım, tabii ki. Mesela beğenmiyorsa. Dedim ya, yani dişlerde yatay çiğneme paterni var. Yatay çiğneme paterni koruyacak şekilde daha düz formlarda dişler yapma. Bu çiğneme etkinliği açısından biraz daha az bir performans gösterebilir. Zaten öyle. Yani zaten düzleşmiş dişler gıdayı zor öğütür. Oysa ki hiç aşınmamış halleri ve çok rahat çiğnememizi sağlar. Şimdi o ikisinden hangisini tercih edeceğimize karar vermek için hastamıza bütün bu süreci anlatmamız lazım. Yani herhangi bir semptomu var mı? Bu dişlerin aşınmasına neden olan şey ne dedik? Hani diş gıcırdatma, diş sıkma, bir takım yanlış fonksiyonel şeyler. Bunlar ne zarar vermiş başka? Eklem rahatsızlığına neden olmuş mu? Değil mi? Bir takım Uykusuzluk, baş ağrısına var kadar mı? nerelere kadar gidiyor? Kas Omurgan ağrıları, yamuluyor oralara migren kadar. benzeri ağrılar, işte Tabii. boyun ağrıları, sırt ağrıları, duruş bozuklukları, asimetriler, bunlar var mı? Bunlar varsa o zaman bu tedaviyi tam anlamıyla önce sistemi rehabilite etmek. Yani önce o bütün her şeyi sıfır noktasına getirecek şekilde bozukluğu düzeltmek. Sonra da tam o dediğim aşınmamış şekilde da ideal boylarda, ebatlarda ve formda dişler yapmak mümkün olabiliyor işte. Peki biz hem çiğnemeyi hem estetiği çok doğru düzgün yaptık. Hastamız memnun. Bu dişler bizi kaç sene götürür? Ya şöyle Ya bakalım. ömür boyu götürmesi çok kolay değil Şimdi teknik olarak, değil mi? Yani Biyofonksiyonel diş hekimliği diye bir işin böyle biraz felsefi tarafından bir takip ettiğim bir ekol var benim. O ekol şöyle diyor. Dünyada yani yaşayan insanlarda doğadaki en iyilerin bir ortalaması, bunun ortak yönleri nedir diye bir bakalım demişler. Sonra şu çıkmış ortaya. Her yaştan sağlıklı dentisyonları, yani sağlıklı diş yapısı olan insanların böyle fotoğrafları çekilmiş, resimleri çekilmiş, ölçüleri alınmış. 90'larında bütün dişleri sapasağlam insanlar var. of. Şimdi kendi dişleri, ufak tefek aşınmalar dışında diyoruz ki bu neden 90 küsür yıl sağlıklı kalmış da bir diğerininki 20 yılda, 20 yaşlarında aşınıyor. Şimdi oradaki ortak yönlere baktığımız zaman bazı prensipler var. İşte o dikey çiğneme, eklemlerin doğru yerinde olması, çenenin o kapanış ilişkisinin düzgün olmasıyla alakalı bir şey var. Şimdi o zaman diyoruz ki madem böyle biz bu prensipleri taklit ederek tedavi yaparken biz buna göre yaparsak ve hastamızı o kasları ona göre çalışırsa dişlere daha az kuvvet gelecek. Kaslar yorulmadan çalışacak. Eklemlerimiz tam istediği yerdeyken çalışacak. Fazla sisteme yük binmeyecek. Dişler böyle temasları çok iyi hissederler. Beyne sinyal göndermek açısından. Çok temiz böyle kontaklar olacak. Gıdayı çok rahat öğütecek. O zaman bu Uzun dişlerin ömürlü olacak. olabileceği en uzun ömürlü haline gelmiş o. Tabii ki Bunları da gözetiyoruz, değil mi? bizim için Gözetiyoruz. bir diş hekimi olarak uzun ömürlülüğü açısından yapabileceğimizin en iyisi bu. Teşekkür Evet, ben ediyoruz teşekkür Melih ediyorum. Şengül'e, yine çok tatlı sohbetiyle ve değerli bilgilerle bizimleydi. Gençlik Rüzgarı devam ediyor. Gençlik rüzgarı Bodrum'dan esmeye devam ediyor. Evet.